Tekrar merhaba, yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Çözüm stüdyomuza hoş geldiniz. Bu kez eski bir cep telefonlarından olan efsanevi Walkman telefonumuzu hem ışıklarını kullanabilir hale getirip afetlerde de çantalarda yer alabilecek, yapılabilen yazılım modlamaları sayesinde sim kartsız da kullanılabilme opsiyonuna sahip olan, bunu kamerası sökülerek piyade telefona çevirebileceğiniz, ki şu anda da o şekilde bir hale getirilmiş durumda. Tabii uygun bir batarya bulmak zor. Mevcut piller yan sanayi de olsa artık kullanılamaz hale geldiği için şu anda herhangi bir kendi bataryası yok. Biz de piyasadan bu şekilde bir lityum polimer batarya bulduk. Buraya kıtı kıtına sığıyor. Belki bu arka kapak üzerinde azıcık yer açarak buraları tıraşlarsak pilin tamamen sığabileceği bir boşluk oluşturabiliriz. 1-2 milimlik taşma durumu söz konusu. Bunun ardından burada bulunan yan sanayi bir kapak seti var. Bununla birlikte de dış kapağımız değişmiş olacak. Şu an üzerinde orijinal kılıfı var ve pek çok yeri soyulmuş durumda. Bu arada arzu ederseniz önceki bir Lion batarya değişim çalışmasına açılan karttan erişebilirsiniz. Kapak değişim ve bataryayı buraya uyarlamadan önce krokodiller yardımı ile pili buraya bağlayarak bir test edeceğiz. Orijinal bataryada olduğu gibi burada sağ uç artı kutup, en sol taraf eksi kutup, ortası da C ucu. Bu pilde de hali hazırda bir şarj devresi bu üst kısımda yer alıyor. Buradaki 3 kabloyu doğrudan buraya montaj edebiliriz. Tabii şöyle bir durum var. Bu şekilde yerleştirdiğimizde buradaki bağlantı sırası bizim burası için tam tamına ters oluyor. Şöyle koyarsak daha kolay denk geleceklerdir. Tabii buradaki et kalınlığındaki değişiklik ve incelme sayesinde şu taraf pili bu şekilde koymak için daha ideal. Bataryayı bu şekilde yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bu kablolar aslında biraz kalın. 900 mAh bir pil için bu kablolar biraz iri doğrusu. Amper çekilebilsin diye yapılmış muhtemelen. Daha ince olsalar burada çok daha rahat çalışırız. Aslında kabloları da inceltme şansımız var. Nasılsa buradan söküp yeni bir kablo bağlama opsiyonumuz da var. Şu anda timsah kablolar ile test amaçlı bağlantımızı sağladık. Bakalım telefon açılıyor mu? Evet, başarılı bir şekilde boot etti ve bataryanın %50 seviyesinde dolu olduğunu görüyoruz. Haliyle uzun bir süredir satılmayı bekliyor ve şarj olmadığı ortada olan bir pil. Bunu şarj etmek lazım. Şarj kablosu şu an yanımızda değil ama montajın ardından daha sonra USB üzerinden de şarj etme opsiyonuna sahibiz. Bu arada sanırım temassızlık oldu ve kapandı. Çünkü burada krokodiller güç bela tutuyor. Ya da pil şarjlı değil diye hızlı bir şekilde bitiyor da olabilir. Pili şarja bırakabiliriz aslında. Halihazırda üzerinde şarj olabilmesi için gerekli pek çok şey var. Biz telefonun kılıfını değişene kadar bataryayı bir adaptör ile şarja bırakalım. Sınırlandırılmış akım altında 4 volt ile şarja bırakıyoruz pili. Arkadaşlar görüyorsunuz, tuş takımının altı adeta karbonla yaş tayin edilebilecek kadar pis. Yine bir mıknatıs yardımıyla vidalarımızı kenarda güvenli bir şekilde depo edeceğiz. Tuş takımlarına yakın olan üst kapağında tozlandığını görüyoruz. Burada ekran çerçevesinde güzel bir hava geçirmez yastık conta var. Haliyle bu yan sanayi Çin veya Kore üretimi olduğunu söyleyen telefon aksesuarı çok da kaliteli bir ürün değil. Aradaki farkı size şöyle gösterebilirim. Orijinal ekranın
cam çerçevesinde ekran tozlanmaması için güzel bir conta var. Ama bu yan sanayinde hiçbir şey yok. Hatta cam bile düşüyordu. Camı tekrar geri yapıştırdık. Tabi zamanla oldukça eski bir telefon bu. 2008 ya da 7 olması lazım. Bu yere düşmelerden sonra biraz hasar almış. Ekranı tutan vidaların şu sol köşedeki kısım kırılmıştı. 3 parçaya ayrılmıştı. Onları yapıştıra yapıştıra bu hale getirdik. Vida tutsun yeter kıvamında. Burada ekranın altındaki devrede küçük bir trim pot var. Muhtemelen kontrast veya arka plan ışığını ayarlıyordur. Tuş takımı yine burada görüyorsunuz. Bunlar aslında bulunup değiştirilebilen şeyler. Tuş takımında sanırım büyük bir sorun yok. Kullanılabiliyor. Ama şu parçalar hareket edip düşmeye çok yakınlar. Burada çalışmayan şey bu kamera butonu. Ondan çok iyi eminim. 2 kademeli bu kamera butonu. Fokus artı fotoğraf çekme şeklinde. Şimdi telefon gövdesine geldiğimizde burada kameranın her ne kadar merceği olmasa da aslında kendisi burada duruyor. Ve büyük ihtimal bunu sökmeyi düşünsem de aslında buradaki flaşa bağlı olduğu için, kamerayla birlikte çalıştığı için herhalde onu sökemeyeceğiz. Çünkü flaştaki film buradaki beyaz filme geliyor ve burada birleşiyorlar. Evet, şu anda adım adım ilerliyoruz. Board'u gövdeden ayırdık. Şöyle bir anten kartı var. Önce bu çıkıyor. Soketli gördüğünüz gibi. Bu arka gövdeye oturuyor hemen üst tarafa. Burada şimdi flash, kamera ve hoparlörün bir arada bulunduğu bir blok var. Daha doğrusu kamera oradan ayrı ama şöyle küçük altın iletkenlerle devreye bağlı. Burada ahize hoparlörü, ses veren hoparlör. Şu yanda da küçük bir titreşim motoru görüyoruz. Kameranın filmi de burada serbest bir şekilde şu an sallanıyor. Büyük ihtimal bunu sökmeyeceğim çünkü flaşa giden enerji buradan taşınıyor. Ama bunu buradan söküp yeni kılıfa aktarmam gerekiyor. Aynı zamanda burada küçük tuş takımları da yine gövde içerisinde var. Aldığımız replacement kutuda da yine bunların sıfırları bu şekilde parça parça yer ediniyor. Bu da tertemiz tuş takımı. Titreşim motoru cımbız yardımıyla yerinden gayet kolay bir şekilde çıktı. Kamera henüz çıkmayacak gibi gözüküyor. Öndeki flaşlara giden kablolar tutunuyorlar. Burayı da yine bir yapışkan sanırım tutmakta. Şu butonları alma şansım var. Bu mesela power buton. Gördüğünüz gibi yan tarafta play pause tuşumuz var. Play pause tuşu da kullanılabilir hala bence. Sağlam duruyor. Çünkü buralar zaten fiziksel olarak plastik, herhangi bir elektronik kısmı yok. Yıpranacak bir parça değiller. Burada da yine onların yekpare bir şekilde kendisi var. Geliyoruz şimdi. Burada 2 tane güzel yay var. Ses bunlar üzerinden taşınıyor. Bu bölmenin tırnakları var. Bunun için kamerayı bırakacağız. Ve evet, tahmin ettiğim gibi hoparlör bölmesinde bir yapışkanla buraya yapıştırmışlar. Şurada gördüğünüz gibi sarı ve yıpranmış bir yapışkan bant görmekteyiz. Geriye kamera ve flash kaldı. Ve yeni kılıfa hoparlör kısmını yerleştirdik. Şimdi kamerayı da nasıl sökeceğimizi gördük. Burada kablonun da filmli olduğunu görüyoruz. Artık bundan sonra bu kamera tam istediğim şekilde gövdeden uzaklaşacak ve böylece burada lambaya giden kablo filmini de şu şekilde serbest bırakabileceğiz. Evet, bu şekilde artık bu eski kasamız kullanım dışı kalıyor. Buradaki ipi alabiliriz. İşte böyle gördüğünüz gibi kameranın gövdesi, tabi objektif kısmı yok, burası kopartıldı kaba kuvvet kullanılarak. Piyade telefonuna bu şekilde dönüştürüldü.
Şimdi buradaki bazı kablolar havada duruyor. Bunlar kısa devre olmasın diye keseceğim. Gerçi bunu komple ben çıkardım. Bundan sonra kesmesem de olur. Bakalım bu modül olmadan telefon açılabilecek mi? Şimdi bu kabloyu da tekrar yeni kılıfa aktaralım. Yeni kılıfa en kolay girecek olan şey buradaki titreşim motoru. Şu iletken yayları bir miktar yukarıya ters yönde cımbızla esnetip yerine takacağım. Evet, artık motorumuz hazır. Tabii eskisi gibi buraya yapışabilecek bir yapışkanı bulunmayan ledler için çift taraflı bant sereceğim oradaki çerçeve içerisine. Geçen birkaç saat sonra pilin çektiği 100-200 miliamperlik akım sıfıra düşmüş, yani şarj olmuş demektir. Bu artık akım çekmiyor. Biz de bağlantıyı çıkartalım. Pilimizin dolu olduğunu artık biliyoruz. Yeni bir çift taraflı bant kesitinde bölgeye yerleştirdik ve artık ledler üstüne konabilir. Uzun süre yanacak olan bu flash ledler muhtemelen ısınabilir ve buradaki yapışkanı gevşetebilirler ama montaj tamamlandıktan sonra gevşemelerinin çok da önemi olmayacak zaten. Tamamen yan sanayi tuş takımlarına geçiyorum ve gördüğünüz üzere artık dışarıdaki çıkıntılar daha fazla belli. Eski yıprananlarda bu kadar rahat bir ele temas seviyesi yoktu açıkçası. Arkalarına tabii buradaki switchler destek yaptığında daha kullanışlı hale geliyorlar. Bu bordu da bir fırçalayıp temizlesek fena olmayacak. Tuş takımlarını da yavaş yavaş yerine yerleştirdik. Altın iletkenleri tiner yardımıyla sildik. Buradaki minik altın elektronik temas noktalarında oksidasyonları gidermek adına tinerle yıkadık ve burada bir saat bataryası görüyoruz. Şöyle yaklaşalım. Bu pil sayesinde batarya değişiminde veya birkaç saat kadar bataryayı dışarıda tutsanız bile telefonun saati ve tarihi sıfırlanmıyor. Şarj edilebilir bir pil olsa gerek buradaki küçük arkadaşımız. Değiştirilmesi şart olmayan bir şey. Küçük bir kondansatör etkisi bile gösterse pil değişimlerini sorunsuz bir şekilde yapmayı sağlar. Orijinal kılıfın şarj yuvasının üst tarafı açık. Hani bakıyorum kırılmış mı diye. Kırılmış gibi gözüküyor. Çünkü burası kapalı gördüğünüz gibi. Bu yüzden takarken sırayı değiştiriyoruz. Bu dipte gördüğünüz dikdörtgen çerçeve kısmını eski kapakta kopardık ve batarya yerine tam tamına sığdı. Kapak örtülebildi. Tabii kablo bağlantıları henüz yapılmadı. Gerekirse kabloları da inceltmeyi düşünüyoruz. Buradan dolaşabilecek kadar ince kablolarla yerlerine lehimleyeceğiz. Sonra üst kapağının ve ekranın takılmasıyla telefon aktif hale gelecek. İşte bataryadaki kabloların kalın olduğunu söylemiştim. Buradan lehimlerini söküp komple yeni daha ince kablolar takacağız. O kabloları da böyle eski bir cep telefonunun bozuk şarj kablosundan temin ediyoruz. Bu kabloların içerisinde şarj kısmı hariç, kırmızı ve siyah hariç, bu beyaz ve yeşil daha ince oluyor. Çünkü bunlar data taşıyorlar. Ama bizim buradaki bataryamızın çalışacağı voltajı da rahatlıkla kaldırabilecek düzeyde güçlüler. Burada bizim işimizi rahatlatacak olan bu kabloları buraya montalayacağız.
Şimdi ince kabloların montajına geçtik. Gördüğünüz üzere pilin kenarlarındaki boşluktan faydalanarak ince kabloyu oradaki katlanma boşluğundan geçirdik. Bu şu an eksi kutup beyaz kablo. Aynısını biraz daha koyu olan yeşil kabloyu da artı kutba bağlayıp yine buradan dolaştıracağız. Ortası da NTC'ye giden, yani pilin sıcaklığını ölçebildiğimiz uç. Onunla ilgili de şurada küçük bir yazı olarak ibaresi var. Şuradan okuyabilirsiniz. NTC batarya plus batarya eksi şeklinde bağlantılar mevcut. Şimdi bana soracaksınız, abi sen burayı lehim yapıyorsun da peki bataryayı çıkarman gerekeceği zaman ne yapacaksın? İşte o konuda aklıma şahane bir fikir geldi arkadaşlar. Burada nasılsa kamerayı söktük ve burada güzel bir hacmimiz var. Bu hacme bir buton yerleştirerek pili tak çıkar işlemini bu buton üzerinden sağlayabilir. Bu kenardaki boşluktan kablolarımızı oraya geçirip butona pille bir erişim sağlayabiliriz. Böylece ister yazılım yükleyin, ister başka işlemler yapın, bataryayı tak çıkar işlemini buradaki butonla daha rahat, kolay bir şekilde sağlayabileceğiz. Son olarak yeni ekran üst kapağı da buradaki mevcut süngeri dikkatli bir şekilde sıcak işlemle alıp buraya takmaya çalıştık. Biraz inceldiğini görüyoruz ama hiç yoktan iyidir. Bir miktar daha oraya giden tozları tutacağını düşünüyoruz. Burada dikkat ederseniz aslında tam olarak sökemediğimizi, burada yine bir yapış yapış iz olduğunu, şu kenarda da bir toz izi oluştuğunu görebiliyorsunuz. Burada işte eski kameranın sensörü var. Ya da CMOS muydu acaba? Silikon dilimler yardımıyla butonun etrafındaki boşluğa dolgu oluşturuyoruz. Ve böylece güç butonu kameranın omuruna rahat bir şekilde yerleşiyor. Bataryayı lehimlemeye hazırlamıştık. Kablo bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Temperature 13 derece. NTC çalışıyor. İlk test başarılı. Normalde çağrı butonu sol üst tarafta. Yazılım modlaması ile orada kamera yer alsa da artık modül olmadığı için görüntü almıyoruz. Işıklar da gayet kullanışlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İleriki çalışmalarda yapmayı düşündüğüm projelerden bazıları. Bir BIOS EEPROM programlayıcı kullanarak mevcut bir anakart BIOS'unu Türkçe dil desteğine çevirmeyi deneyeceğiz. Deneysel bir çalışma olacak. BIOS'u bozma ve tuğla etme ihtimalimize karşı da böyle bir yükleyici ile tekrar sağlam yazılım yüklemesini gerçekleştirmek için böyle bir araç aldık. Yine hatırlarsınız Raspberry Pi ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve burada gördüğünüz IDE diski USB üzerinden bağlıyordum. Bir de SATA disk vardı ama SATA diski USB'den bağlayacak doğrudan bir dönüştürücümüz olmadığı için SATA diski bu dönüştürücü ile önce 40 pin'e dönüştüreceğiz.
Ve bu 40.000'den USB'ye taktığımızda acaba çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Bu konuda açılan anketten yanıtlarınızı bekliyorum. Sizce çalışacak mı yoksa çalışmayacak mı? Ve telefon artık bu şekilde, arkasında bir açma kapama butonu var ve buton yüzeye 0, kapalı olduğunda yüzeyin dışına çıkarken açık olduğunda herhangi bir şekilde yanlışlıkla basılmayacak şekilde çukurun içerisinde yer alıyor. Yeni batarya hemen burada. ...21 derecelik NTC ile batarya üzerinden sıcaklık okuması gerçekleştiriliyor. Ve hafıza kartı dışarıda olduğu için 9 MB'lık dahili hafıza sahasını görmekteyiz. SIM kartsız bir şekilde çalışabilen telefonumuz Flight Mode modlaması sayesinde şebekeyle iletişimi kesmekte. Böylece herhangi bir baz istasyonu algılamakla uğraşmıyor ve pil tasarrufu sağlanıyor. Yan sanayi kapak kullandığımızı söylemiştim. Arkası da bu şekilde. Ama çok kaliteli bir kapak değil. Burada gördüğünüz gibi yüzeyler %100 örtüşmemiş. Bu ekran camının da düştüğünü söylemiştik. Tuş takımının ışıkları da yine yazılımsal modlama ile kapatılmış durumda. Şimdi bir radyo testi yapalım. Tabii şu an radyonun çalışması için anten bağlamak gerekiyor. Bu anten konusunda iletkenlerden soldan ikinci olan radyo anteni görevi görmekte. RDS özelliğiyle radyolardan bilgi transferi yapılabiliyor. Tabii radyoyu bu şekilde seyyar bir anten yerine modlanmış olan şarj kablosu ile kullanıyoruz. Modlanmış olan şarj kablomuzda radyo antenine tekabül eden bir iletken pin var. Bakın daha tam temas etmeden çekmeye başladı. Kablonun konumuna göre sinyal kalitesi değişecektir. Yazar da Bulgar, yönetmen de Bulgar ve yönetmenle çalışır. Bunların dışında burada yine Java olarak uygulamalar var ve bu Java uygulamalardan bazılarına biz modlamalar yapmış, dil değişikliği eklemiş, çeşitli oyun modifiyelerinde bulunmuştuk. Şu an çok modlu bir oyun yok. Sadece burada Türkçeleştirilmiş bir oyun var. Gördüğünüz gibi menü Türkçe. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.